Bu videoda Huawei anahtar tesisatının nasıl olduğunu göreceğiz. Huawei anahtarın 3 tane klemensi var. Biri ortak uç, 1 ve 2 numaralı, diğeri 2 ve 3. klemensi. Biz ortak uca faz, diğer Huawei anahtarın ortak ucuna da lamba dönüştüreceğiz. Diğer iki boşta kalan uç da birbirine paralel zaten. Şimdi tesisatı parça parça kurarak beraber inceleyelim. 2 anahtara ihtiyacımız var. Ampulümüz şöyle formaliteden bir ampul. Ampulümüzü tesisatın ortasına koyduk. Şu an koridorun bir ucundan diğer ucuna ortada yanan ampulü 2 ayrı anahtardan yakıp söndürebileceğiz. Amacımız bu. Nötr ve toprağı sembolize etmesi için 2 ayrı klemens göstereceğim. EKTS'de falan Huawei anahtarı bulamadığım için şu an Canva'da yapıyoruz biz bunu. Biraz değişik bir uygulama oldu ama görseli güzel yani, ben beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Nötrümüze mavi rengi verelim. Fazımız da kahverengi olsun. Onlar artık bizim bu hattan gelen faz ve nötr uçlarımız. Öyle düşünelim. Kahverengi bulursak vereceğiz. Tamam. Şimdi ara bağlantıya başlayabiliriz. Lambaya direkt nötr vereceğimiz için onu direkt aradan çıkartabiliriz. Anahtarlarımızda sadece faz geziniyor. Nötrle işimiz yok. O yüzden direkt lambaya nötrümüzü verip bir klemens boşa çıkartabiliriz. Altından verelim. Tamam, şimdi lambamıza nötr verdik artık. Biraz da kalınlaştıralım, net görünsün. Rengini de mavi yapalım yine, nötr attığımız mavi. Şimdi anahtarlardan birine lamba dönüşünü, birine fazı vereceğim. Lambaya nötr verdim. Lamba dönüşünü de alıp anahtara indirebilirim. O yolu da halletmiş olurum. Önce kolay yoldan ilerliyorum. Kolay olanları, kalabalık olanları göz önünden çıkartıp en son asıl mevzuyu yapacağız. Yine çizgiyi kalınlaştırdık. Onun rengini de gri yapalım. Şu an lambamda nötr var ve lamba dönüşü değiniyor. Yani fazla alıp direkt şu anahtara versem lamba bir yerden sadece yanıp sönecek. Ama ben 2 ayrı yerden yakıp söndürmek istiyorum. O yüzden işlemlerim devam edecek. Fazla aldım. Yine ortak uca indirdim. Lamba dönüşünü de ortak uca indirdim. Bak, o önemli. Onu da kahverengi yapalım. Şimdi Huawei anahtarlarımın toplamda 3-6 tane klemensi vardı. Ben birer tanesini kullandım. 4 ayrı klemens boşta kaldı şu an. Onları da aslında çok basit. Birbirine atlama yapacağız. Hepsi o. Klemensin birinden aldım. Hangi klemensten nereye attığımın hiçbir önemi yok. Sadece çift klemenslerden alıp atmam lazım. Mesela uçları olur da karıştırırsam, klemensten ortak uca atarsam eğer, anahtar sadece bir yerden, lamba sadece bir yerden yanıp sönebilir. Öyle bir arızaya denk gelirseniz büyük bir ihtimal anahtarda dönüşler karıştırılmıştır. Bu da aklınızın bir köşesinde olsun. Bunu da pembe yapalım. Güzel olur, dikkat çeker. Ve diğer klemense de attık. Huawei'nin tesisatı bu kadar. Şimdi 2 nolu klemensten çıktık, 1 nolu klemense attık. Birden de çıkıp 2'ye attık. Bunun aslında hiçbir önemi yok. Klemensten klemense atmamız yeterli. Yani şu şekilde alıp kabloyu birden 1'e, 2'den 2'ye atsam yine çalışacak. Bu devrede de hiçbir sıkıntı yok. Bu devrede çalışır. Önemli olan atlama uçlarını ortak uçlarla karıştırmayın. Tek önemli olan o Huawei'nin tesisatta. Şu an nötr geldi, lambaya gitti. Faz geldi, anahtara uğradı. Anahtardan devam etti.
Diğer anahtara. Anahtar eğer kapalıysa devam edip lambayı yaktık. Peki bu anahtarların iç yapısı nasıl? Bir de onu görelim. İç yapısı da bu şekilde. Bir normalde open, bir normalde close kontağı varmış gibi düşünebiliriz. Vavien anahtarlarda eğer ikisi de 1 veya ikisi de 0 olursa devre çalışmaz. Biri 0, biri 1 veya birinin 1, diğerinin 0 olması lazım. Şu an faz ikinci anahtarda bekledi. O anahtarı 0'a alırsam lamba yol üzerinden geçip yanacak. Enerji yol üzerinden geçip yanacak. Veya bu anahtarı 1 yaptım diyelim. Yine faz geldi. Yoldan devam etti. Bu sefer lamba üzerinden geçip yandı. Anahtar üzerinden geçip yandı. Bu anahtarı 0 yapmazsam da yine yanar. Çünkü diğer anahtar oynamam gerekir. Yani biri diğerinden farklı bir pozisyonda olmalı. İkisi de aynı pozisyondaysa söner. Lambayı yakamazsınız. Şimdi ara Vavien dediğimiz bir işlem var. Üçüncü bir Vavien anahtarı. Bu tesisata ekleyebiliriz şu an. L bir koridor düşünün. Şöyle göstermelik çizeceğim. Bunun şu an devreyle hiçbir alakası yok. Sadece projeyi daire projesi gibi düşünebilirsiniz bunu. Vavien anahtarının birini cümle kapısının önüne koydum. Yani çelik kapıdan girdi adam, koridordaki lambasını yaktı. Sonra ikinci Vavien'imi koridorun en sonuna koydum. Diyelim ki orada da yatak odası var. Koridorun L köşesinde de salon var diyelim. Şunu kaldıralım. Şimdi adam geldi, anahtara bastı, lambayı yaktı, devam etti. Koridorun sonuna geldi, lambasını söndürdü, gitti. Veya geldi, odaya girdi, koridorun L köşesindeki anahtara bastı, yine lamba söndü. Yani 3 ayrı noktadan lambayı yakıp söndürebilir. Ara Vavien koyarsak eğer. Yine ortadaki Vavien'den de kapıya doğru gittiğinde yakıp söndürebilir. Yine mantık aynı. Şimdi onu kaldırıp bizim devremize ara Vavien ekleyelim. Ara Vavien'in zaten üzerindeki sembol de diğerlerinden farklı. Yapı olarak da ara Vavien'de toplamda 4 klemens olur. Normal Vavien'lerde 3 tane klemens olur. 1 ortak uç, 2 de atlama ucu. Bundaki 4'ü de atlama ucu. İşlemimiz aşırı basit. 2 tane Vavien'den Vavien'e atlama yapıyorduk. 2 kablomuz gidiyordu. O 2 kabloyu ortadan kesip bu anahtarı araya koyduğumuzu düşünün. 2 kabloyu 2'ye kesersek de 4 tane ucu olacağı için 4 tane klemens var. Gayet basit bir işlem. Şimdi birinci ortak uçtan aldık. Birinci çıkıştan aldık. Bizim ara Vavien'i attık. Yine rengini pembe yapalım, biraz kalınlaştıralım. Vavien'in diğer ucu kaldı şimdi. Yine ondan aldık. Az önce bunu Vavien'den Vavien'e yapıyorduk. Şimdi Vavien'den önce aradaki Vavien'e, ondan sonra diğer Vavien anahtarı yapacağız. Yani birinci şu an cümle kapıdan önündeki anahtar soldaki. Ortadaki salonun önündeki anahtar. En sağdaki de mutfağın önündeki anahtar, öyle düşün. L'nin tam köşesindeki ara Vavien. Şu an birinci Vavien'den ara Vavien'e olan bağlantı bu kadar. Yine 2 kablo çıktı. Bu sefer ara Vavien'e girdi. Şimdi ara Vavien'den diğer ikinci Vavien'e atlamalarımızı yapacağız. Diğer Vavien'e attık. Yine bunda da kablonun tam olarak nereye gittiğini hiçbir önemi yok. Sadece ortak uçla atlama uçlarını karıştırmamamız yeterli. Yani bu pembe kabloların hepsi gerçekten de pembe olsa ve bu şekilde bağlasanız, şu an mesela bağladığım kablo 1 numaralı klemense gidecek. Onu karıştırıp 2 numaralı klemense girersem hiçbir sorun olmaz. Yine çalışır. Önemli olan 2 numaralı klemens yerine tutup da ortak uç klemensine gönderirsem sıkıntı. Kablomuza bir de şekil verelim. Kalınlaştıralım bir de onu biraz. Ara Vavien'in olayı da bu şekilde. Gayet basit, kolay. Hiçbir zorluğu yok bunun. Anahtara bastım, lamba yandı. Geldim koridorun köşesindeyim. Bastım anahtara, lambayı söndürdüm. Veya koridorun köşesinden bastım anahtara, lambayı yaktım. Çıkacağım, mutfağa doğru gidiyorum. Bir daha bastım, mutfağa girdim, lambayı söndürdüm. İşlem gayet basit. Peki benim koridorumda 1 değil 3 tane lamba var diyelim.
O zaman ne yapacağım? Lambamızı çoğaltalım biraz. 3 tane lamba yapalım. Devreyi çok bozmadan ekleme yapacağım. Biraz şemada kötü durabilir ama olayın mantığını anlayabilirsiniz. Nötr müşterek, nötr ortak zaten. Aldım lambaların nötrlerini birbirine verdim. Onları da yine mavi ve biraz kalınlaştıralım. Ya da kalınlaştırmayalım. Devre kalabalıklaşmasın. Bu devrede ekleyeceğimiz lamba sayısı artık Vaviye'nin üzerinden geçirebileceği akım kapasitesiyle alakalı. Prensip olarak eğer Vaviye anahtar derse ben 200 ampere kadar taşıyabilirim. 200 ampere kadar lamba ekleyebildiğin kadar ekle. Tabi kabloların da ona uygun olması lazım. Lambamızın faz ucunu da aldık. Anahtarımızın dönüş ucuna verdik. Yani şu an yaptığımız 3 lambayı da birbiriyle paralelliyoruz. Onu da kahverengi yapalım. Lambanın fazla ve nötrü gibi düşünelim ondan. Bir hattımız da diğer lambamız için lazım. Onu da şöyle verdik. Tamam. Bastım anahtarı. 3 lamba birden yandı. Bastım anahtarı söndü. Bastım yandı. İstediğim yerden yakıp söndürebilirim. Herhangi bir sıralamam falan yok. İşlem bu kadardı. Videoyu beğendiyseniz beğenip abone olmayı lütfen unutmayın. Yorum yaparak da aklınıza takılan yerleri bana belirtebilirsiniz. Hepinize iyi günler.